Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Bülbül Öğretmen'in ikinci kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere zaman ölçüleriyle ilgili problemler anlatacağım. Saatler, dakikalar, işte günler, yıl, ay. Bunlarla ilgili problemleri nasıl çözüyoruz? İsterseniz siz videoyu durdurup benden önce cevabı yapın. Daha sonra benimkiyle karşılaştırabilirsiniz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Sorumuzu okuyalım. Ece ile kardeşi Efe dün 1 saat 25 dakika, bugün 1 saat 55 dakika parkta oyun oynadılar. Buna göre 2 günde kaç saat kaç dakika oyun oynamış oldular? Şimdi burada toplama yapmamız gerekiyor. 1 saat 25 dakikayı yazalım. 1.25 yazıyorum. Sonra diğer gün 1 saat 55 dakika. Bunu da yazıyorum. Ve ne kadar oynadıklarını bulacağız. Toplayalım. Toplama işlemi yaparken saatlerde dakikaları ayrı bir şekilde toplayacağım. Sonra saatleri toplayacağım. Dakikalarda fazlalık varsa bunları saat yapıp yan tarafa vereceğiz. 5 5 daha 10. Elde var 1. Buraya verdik. 3 5 daha 8. Dakikalar 80 oldu. Bu biraz dursun, beklesin. 1 1 daha 2. 2 saat 80 dakika oldu. Şimdi burada bakın 60 dakikadan daha fazla var değil mi? 80'den 60'ı alalım. Bunu 1 saat yapıp yan tarafa verin. Ve burası ne oldu? 3 oldu değil mi? Şuraya yazayım. Peki 80'den 60 gidince ne kaldı? 20. O zaman 3.20. Yani ne oldu? 3 saat 20 dakika oyun oynamış oldular. Cevabı bu şekilde yapmış olduk. İkinci sorumuz. Mimar Mesut Bey bir proje için 27.08.2019 yani Ağustos ayı 27 Ağustos 2019 yılında Çin'e gitti. 07.03.2022 yani 7 Mart 2022 tarihinde Türkiye'ye döndü. Mesut Bey Çin'de kaç yıl, kaç ay, kaç gün kaldı diyor. Şimdi ne yapmalıyız? Döndüğü tarihten gittiği tarihi çıkarma yapacağız. Tarihlerle çıkarma yaparken şöyle yapıyoruz. İlk önce döndüğü tarihi yazalım. 07.03 2022'de dönmüş. Sonra 27.08 2019 yılında gitmişti. Çıkaracağız. Şimdi tarihlerle çıkarma yaparken küçük olan birimlerden başlamalıyız. Yani önce günleri çıkaracağız. Sonra ayları, en son yılları çıkaracağız. Peki günlerden çıkarma yapabilir miyim? Yapamam. Niye yapamam? Burada 7 gün var, burada 27 gün var. Şimdi 7 günden 27 günü çıkaramıyoruz. O zaman komşudaki aylardan bir ay alıp buraya veriyoruz. Bir ay 30 gün olarak kabul ediyoruz. Matematiksel işlemlerde bu şekilde alıyoruz. Bazı aylar çünkü 31 oluyor, bazıları 30 oluyor ama biz işlem yaparken 30 gün alıyoruz. Aldık 30 günü, buraya verdik, 37 oldu değil mi? 37 gün. Burada ne kaldı? 2 ay kaldı. Çünkü 3 ay vardı, birisini verdik. 37 oldu. 37'den 27'yi çıkarabiliriz. Çıkardık 0, 1. 10 gün oldu. Şimdi sıra geldi aylara. Aylarda 2 var. 2'den 8 ay yine çıkmıyor. Ne yapacağız o zaman? Komşudan bir yıl alacağız. Bir yılda 12 ay var. 2 ay da burada var. Ne oldu? 14. O zaman şunu çizelim. Şuraya yukarıya bir yeri yazalım. 14 ay. Şimdi 14 aydan 8 ayı çıkarıyoruz. 6 kaldı değil mi? Tamam. Yıllarda ne var? Şimdi 2022 vardı ama bir tane verdik buraya. O zaman 2021 yazacağız. Bir yıl gitti çünkü öbür tarafa. Şimdi çıkaralım. Evet, 1'den çıkmaz, 11'den 9 çıktı. 2 burada kaldı. 1'den 1 çıktı. 0, 0, 0. İşte çıktı. Demek ki Mesut Bey Çin'de 2 yıl yazalım. 6 ay ve 10 gün kalmış, çalışmış. Bu şekilde işlemimizi yaptık. Üçüncü sorumuz. Saat 13.45'te başlayan bir film saat 15.20'de bitmiştir. Buna göre film kaç dakika sürmüştür diyor. Şimdi ilk önce bittiği saatten başladığı saati çıkaralım. Yani 15.20'de bitti. Ne zaman başlamıştı? 13.45'te. Her zamanki gibi ne yapıyoruz? Dakikalardan başlıyoruz. 20 dakika var. 45 dakikayı çıkaramam.
O zaman ne yapmalıyım? Komşudan 1 saat almalıyım ve buraya dakika olarak vermeliyim. 1 saat 60 dakika. 20 de burada var, 80 oldu burası. Komşuda ise 14 kaldı. 1 saat gitti. Burası da 80 oldu. Şimdi çıkarabilirim. Sıfırdan çıkmaz. 10'dan 5 çıktı. 5 burada kaldı. 7. 7'den 4 çıktı. 3. 35. 4'ten 3 çıktı. 1. Demek ki 1 saat 35 dakika sürmüş. Fakat soruyu burada bırakmıyorum. Niye? Çünkü sorunun sonunda kaç dakika olarak, benden dakika olarak istiyor. 1 saat 60 dakika yazalım. 35 de burada var. Toplam filmin süresi demek ki 95 dakika sürmüş. Cevabı bu şekilde yapmış olduk. Dördüncü sorumuz. Murat ve kedisi Pergel saat 22.45'te uyudular. Saat 7.20'de uyanan Pergel okula geç kalmaması için Murat'ı hemen uyandırdı. Acaba Murat ve Pergel ne kadar süre uyudular? Şimdi burada iki işlem yapmamız lazım. Neden? Şöyle. Şimdi bakın 22.45'te yatmışlar, uyumuşlar. Fakat o gün, yattıkları gün, örneğin salı günü diyelim, 24'te bitiyor. Sonra çarşamba günü başlıyor ve çarşamba gününde de 7.20'ye kadar uyumuşlar. 7 saat 20 dakika. Biz ilk önce şu salı gününü ayarlamamız lazım. Ne yapıyoruz? 24'te bitecek o gün. 22.45'te uyudular. Bakalım o uyudukları gün ne kadar süre uyudular? Önce onu bir bulalım. Şimdi dakikalarda çıkarma yapamıyorum. Sıfırdan 45 çıkmıyor. Komşudan 1 saat aldım. 60 oldu. Burada kaldı. 23. Burası 60 oldu. Çıkarıyoruz şimdi. 5 ve 15. Burada ne oldu? 1. Şimdi 1 saat 15 dakika o gün uyumuşlar. Ve 24 olunca yeni bir gün başlamış. Ve yeni günde de 7.20'ye kadar uyumuşlar. Yani yeni günde, diye çarşamba diyoruz işte. Hani salı günü yattıklarını düşündük ya. Örnek verdik. Çarşamba günü 7 saat 20 dakika. Salı günde 1 saat 15 dakika uyudular. Ve bunları bir araya getiriyoruz. 5, 35. Ne oldu? 8 saat 35 dakika uyumuşlar diyoruz. İşte cevabımız böyle olacak. Şimdi geldik 5. soruya. Yusuf ve arkadaşları saat 12.40'da futbol maçına başladılar. 45'er dakikalık 2 devre oynadılar. Arada 15 dakika mola verdiler. Maç bittiğinde saat kaçtır? Şimdi ilk önce şunları, devreleri bir hesaplayalım. 45'er dakika 2 devre. Bir de 15 dakika ara var. Bakalım ne kadar sürmüş dakika olarak. 5, 10, 15. Elde var 1. 5, 9, 10. 105 dakika sürmüş maç. Yani 2 devre ve bir de ara. Peki ne zaman başladılar? 12.40'da. Yalnız şu o 105 dakikayı biz saat ve dakika olarak bir ayıralım. 105'i 60'a böldüğümüz zaman ya da 105'ten 60'ı çıkarabilirsiniz. Ne kalıyor geriye? Hatta bunu çıkarmayla yapalım şöyle. 105 eksi 60. Evet. 5 ve ne oldu? 45. Demek ki 105'ten 60 çıkarttık. Yani 1 saat var burada. Bir de 45 dakika var. Yani 105 dakika demek 1 saat 45 dakika. 1 saat 45 dakika. Ben burada dakika yazacaktım. 45'i yazdım tekrar. Sonra dakika yazdım. Neyse. Önemli değil. 1 saat 45 dakika sürdü bu karşılaşma. 12.40'da başlamışlardı. 12.40'da başladılar. Bu kadar sürdü. Toplayalım bakalım. Saat ileri gitti çünkü. Dakikaları topluyoruz. 5, 85. Burayı topluyoruz. O 3, 13. 13.85. Şimdi 13.85 diye saat olmaz. Burada fazlalık var. 60 dakika alıp buraya vereceğiz. 60 dakikayı ayıracağız. Şöyle gösterelim 60 diye. 60'ı çıkardık. 1 saat yaptık. Buraya verdik. Saat oldu 14. 85'ten 60 gidince çıkardığımız zaman ne kalıyor? Şurada kenarda gösterelim. Ne kalıyor geriye? 25. O zaman 25 kaldı. Yani maç bittiğinde saat 14.25 oldu. Şimdi 6. soruyu çözelim. Bir okulda dersler 40 dakika, teneffüsler 15 dakikadır. Öğle yemeği arası 50 dakikadır. Her gün 6 ders yapılmaktadır. Sabah 4 ders yapılıyor ve 8.45'te ilk ders başladığına göre son ders çıkış saati kaçtır? Şimdi oldukça zor bir soru. Bakın 6 tane ders var değil mi?
ve öğleye kadar sabahleyin 4 ders yapılıyor. Ben burada size bir şey göstereceğim. Hani teneffüsleri göstereceğim özellikle. Çünkü şöyle oluyor. 6 ders deyince işte 6 çarpı 40 yapıyor öğrenci. 6 kere 40 dersleri hesaplıyor. Sonra 6 çarpı 15 yapıyor. 6 tane teneffüs var zannediyor. Yok işte. 6 tane teneffüs yok. Onu göstereceğim. Bu birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders, dördüncü ders. Sonra öğle arası değil mi? Yazalım. Sonra beşinci ders ve altıncı ders. Bakın şimdi öğleye kadar 4 ders var. Arada kaç... İlk önce aslında şunu hesaplayalım, sonra devam edeyim ben. Derslerin süresini hesaplayalım. Bakın 6 tane ders tamam. Hepsi 40 dakika sürecek değil mi? 40 ile 6'yı bir çarpalım. 40 çarpı 6. Ne oldu? 240 dakika sürdü dersler. Teneffüsler kaç tane ona bakalım. Bir teneffüs şurada var bakın. Bir teneffüs burada. Bir teneffüs burada. Yani öğleye kadar 3 tane teneffüs var. Öğleden sonra da bir tane var. Yani 4 tane teneffüs var. Bir de öğlen arası var. O zaman şu 4 teneffüsü hesaplayalım. 4 teneffüs 15 çarpı 4 ne oldu? 60 dakikada böyle geçiyor. Bir de öğlen arası 50 dakika var. Bunu da koyacağız. Şimdi geçen bütün süreyi hesaplayalım. 240 dakika dersler. 60 dakika teneffüsler. Öğlen arası da 50 dakika sürüyormuş. Bunu da toplayalım. Bütün dakikaları toplayalım. 0, 10, 15... 350 dakikalık zaman geçmiş oluyor. Peki 350 dakika kaç saat kaç dakika eder? Şurada gösterelim. 350'yi ne yapalım? 60'a bölelim. Kaç defa olabilir? 35'te yani ben şöyle yapıyorum. Burada bölme kolay olsun diye. 350'nin başında 35 var ya. 60'ın başında da 6 var. Hani 35'te 6 kaç defa olursa 350'de de 60 o kadar olur yani. 35'te 6 5 defa olabilir. 6 kere 6 36 fazla geliyor. 5 defa var. 5 kere 60 300 ne kaldı? 50. Demek ki 350 dakika 5 saat şöyle yazalım 5 saat ve 50 dakikaymış. Peki ne zaman dersler başladı? 8.45'te değil mi? Şuraya da onu yazayım. 8.45. Süreyi toplayalım bakalım. Bu kadar süre geçti. Saat kaç oldu yani? 5, 4, 5 daha 9, 8, 5 daha 13. 13.95. Şimdi 13.95 diye yine saat olmaz. Bir işlem daha yapacağız. Şu 95'ten 60 alıp şuraya vereceğiz. Saat oldu 14. Yani 1 saati aldık buraya verdik. 95'ten 60 gidince ne kaldı? Şurada yukarıda çıkaralım. 95'ten 60 gittiğinde ne kalıyor? 35 dakika. O zaman 14.35. İşte bu şekilde. Bayağı uzun sürdü ama zor bir soru gerçekten. Ne yaptık soruda? Adım adım sırayla her şeyi uyguladık. Kısaca özetleyeyim. İlk önce dersleri hesapladık. 6 tane ders. 240 dakika oldu. 4 tane teneffüs olduğunu gördük. Teneffüsleri hesapladık. 60 dakika. Bir de öğlen arası 50 dakika. Bunları topladık. 350 dakika zaman geçmiş. Sabah 8.45'te başladığımız için bu da zamanı buna eklememiz lazımdı. Yalnız biz bunu ilk önce saate döndürdük. 5 saat 50 dakika oldu. Sonra topladık. İşte bu şekilde sonuca ulaştık. Geldik 7. soruya. Son soru. Tuğçe sınavda 5 dakikada 4 soru çözdü. Aynı hızla soru çözmeye devam ederse 1 saat 25 dakikada kaç soru çözebilir? Şimdi her 5 dakikada 4 soru çözüyor. Bu kadar sürede çözdüğü miktarı istiyor bizden. 1 saat 25 dakikanın biz hepsini dakika yapalım. Çünkü 5 dakika 5 dakika olarak hesaplayacağız. 1 saat 60. 25 de burada var. 60 artı 25 ne oldu? 85 dakikalık bir zamanı bize soruyor. Ve 85'i ne yapacağız? 5'e böleceğiz. Çünkü her 5 dakikada 4 soru çözüyor. Her 5 dakikada 4 soru çözüyor. 85'in içinde kaç tane 5 dakika var? Onu bulacağız. Hemen bölelim. 1 kere 5. 5. 3 kaldı. 35'te 5. 7 kere 7 kere 5. 35. Evet. 17 defa soru çözmüş oluyor. Ve her defasında 4 soru çözüyor. O zaman ne yapalım? 17 defa 5'er dakikada zaman geçtiği için 4 ile 17'yi çarpalım. 4 kere 7 28. 4 kere 1 4. 2 de elde 6. Demek ki 68 tane soru çözmüş oluyor. Aynı hızda çözerse cevabımız bu şekilde oldu. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum.
Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.